Bugün cumartesi. Kolejde bulunan sosyal toplulukların tanışma günü gibi bir organizasyonu var. Ve ben yine şemsiyemi almadım. İnanılmaz bir rüzgar var şu anda dışarıda. Yine bir şansım deneyeceğim, bu şekilde oraya gitmeye çalışacağım. Bakalım yağmur var mı, yoksa biraz daha böyle tentelerle vesaireyle kapatmışlar mı üstünü, merak ediyorum. Olmadı, gidip artık şemsiyemi alacağım oradan, yapacak bir şey yok. Bir bakalım ne tarz sosyal gruplar var, ne yapıyorlar, neye katkı sunuyorlar, beraber görelim. Bu tabii masaları gezerken bir Debate Society ile karşılaştım. Debate Society aslında bizim bildiğimiz münazara takımı. Burada da oranın işte başkanı var. What is your name? Hamza. Hamza. Alright, what do you do with Debate Society? So the debate society at Goodenough College is about bringing people together and then debating important issues across the world. So sometimes we have students debate different topics. It can be Brexit, it can be the pandemic, it can be something about Turkey, something about Argentina, something about Pakistan. And then we also have public debates. So public debates is about bringing in politicians and then asking them tough questions about why some things are happening or why some things are not happening. So if anyone's interested in either taking part in the debate themselves or inviting politicians from their country to ask them the right questions, please join. Pardon me, where do you study? I am studying public policy at LSE, Uh-huh. and we had, as I was telling you, the Pakistani Prime Minister over. That was really interesting because in London you can ask them certain questions that you can't ask them in Pakistan. So we asked them lots of questions about religious minorities and women's rights and all of that stuff. So I think that's the good thing about having a debate society in London, where you can bring in people from our countries and actually ask them things that you can't ask back home. That's what debate is all about. Wow, that was great. Thank you very much for the info. Teşekkürler. Teşekkürler. Eyvallah. And now we are at Baking Society and Tennis Club. Hey, how are you? Hello, my name's Jessica. I just started a baking society today, and please check it out. Where are you from and what do you do? I'm from Vancouver, Canada, but I was originally born in China. So what do you study? I do international health policy at London School of Economics. But right now we're thinking of doing baking once a week just to de-stress. And if you have any ideas, any particular things you want to try, please let us know. We're always looking for input. All right, great. Thank you very much. Thank you. See you. Bir anda yağmur bastırdı burada. O yüzden çok fazla da kalamadım. Siz de gördüğünüz güzel, farklı tarzlara hitap edecek topluluklar var. Etkinlikler nasıl olacak? Tabii şimdi de Covid dönemi olduğu için oldukça zor. Yani 6 kişi kuralı var burada. 6 kişiden daha fazla toplanamıyorsunuz. Ne içeride ne de dışarıda. Kaldığımız yerde tabii buna uymak zorunda. O yüzden bu 6 kişi kuralıyla beraber bu sosyal gruplar ne kadar aktivite yapacaklar ben de bilmiyorum. Beraber yaşayıp göreceğiz. Kaldığım yerin bir oryantasyon programı var. Oraya geldim. Öncesinde bir yemek yiyeceğiz buradaki arkadaşlarla. Normalde bu masalarda 2, 4, 8 kişi oturuyormuş. Fakat şu an sosyal mesafe kuralları uyulduğu için 4'er kişilik masalar halinde yemek yiyoruz. Önce bir yemek yiyeceğiz. Daha sonra hem bize buraya tanıtacaklar, buradaki imkanları anlatacaklar. Hem de aslında nasıl bir kültüre sahip olmak istiyorlar, onlardan bahsedecekler. Evet, oryantasyon bitti, şimdi dışarı çıktık. Yani insanlar şeyin farkındalar. Yani biz aslında tek başımıza değil, bir topluluk olduğumuz zaman daha kıymetli bir hale geliyoruz ve birbirimizden öğreniyoruz. Bugün üniversitenin de bazı derslerine katıldım. Oradaki vurgu da oydu. Yani
Diyor ki siz evet bu üniversitedeki derslerden de bir şeyler öğreneceksiniz ama aynı zamanda birbirinizden de çok şey öğreneceksiniz. O yüzden olabildiğince tanışmaya çalışın, olabildiğince farklı insanlarla tanışmaya çalışın dediler. Merhaba, iyi öğleden sonraları diyelim. Yurdun düzenlediği bir şehir turu var. Bu etraftaki bölgeleri falan gezeceklermiş. Hem böyle bir tanışma aktivitesi, hem bölgeyi tanıma, mahalleyi tanıma. Bugün pazartesi, dersim yok. Hazır benim de vaktim varken katılayım istedim. Tabii ben yine Londra'nın havasına alışamamış birisi olarak dedim ki son böyle 3 gündür falan hava soğuktu. Montumu alayım dedim. Fakat bugün de havanın güzel olası geldi. Millet bayağı tişörtle geziyor. Şuradaki arkadaşlar mesela. Tabii o arkadaşımız Kanadalı olduğu için o havalar zaten ona güneşlik ediyor. Where are we at now? Well, first of all, we're at the Buckingham Palace, right? This one is the palace, right? That's the Buckingham Palace right there. Let me call her, let her know Mustafa's here. Arrange a meeting. Yeah, we need to, you know, Mustafa's here. Come on. We're all the way from Turkey. If you look over there, there's only one flag up, if you can see. Yeah. There's the Yeah. flag. That means the Queen's not here today. Because of the COVID-19 situation. Most probably, so she's probably, you know, staying safe in. I'm assuming she's in Scotland somewhere. And there's a beautiful park. Yeah, that's called the Green Park over there. We are very very lucky because in the last 3 or 4 days it was like very cold and raining. Oh yes, that's Yeah, right. today is probably So one now of the today last is days. Probably, that you're right. So it's probably one of the last summer days, and after that it's gonna start to get cold, raining every now and almost every day. Yeah. Yeah, but before that, it's a good day today. Şu anda bulunduğumuz yer kraliçenin meşhur doğum gününün kutlandığı alan. Şöyle göstereyim. Burada kraliçenin 2 tane doğum günü var. Bir tanesi kendi doğum günü, bir tanesi de bu ofiste daha resmi doğum günü Haziran'da oluyormuş. Esprisi şuymuş. Eğer doğum günleri kış aylarına gelirse kutlayamadıkları için Haziran ayına alıyorlarmış doğum günlerini ki hava daha güneşli olsun ve seremoni içinde alan oluşabilsin diye Haziran'da tekrar bir resmi doğum günü oluyormuş ve o tarihte tekrar doğum günlerini kutluyorlarmış. Evet, şimdi Londra'da olan diğer çiftlikte arkadaşlarla görüşeceğiz. Toplamda böyle 20 kadar çiftlikli var şu anda. Bunların 5 ya da 6 tanesi Londra'da bulunuyor. Bugün de Londra'da olanlarla böyle bir tanışalım, bir görüşelim. Bir deneyimlerimizi aktaralım birbirimize istedik. Daha önce bir online görüşmemiz olmuştu. Fakat ilk kez yüz yüze tanışma imkanı bulacağız. Merak ediyorum yani nasıl bir geçmişe sahipler, ne yapmışlar, ne yapmak istiyorlar, burada neyi başarmaya çalışıyorlar. Hadi beraber dinleyelim hikayelerini. Evet, böyle bir yere geldik. Bakalım neler var. Mediterranean Sea. Linguine bu. Sanırım içinde sarımsak var. Soğan ve acı biber var galiba. Bu abi kazan dedi. Abi normalde isim yakmaları lazımdı ama. İşte yanmış bunun üstü. Bu da domates koymuşlar bak buraya.
tiramisu'muzu yemeye geldik. Evet, beyaz çikolata. Hepinize afiyet olsun. Türkiye'den Çivnikli arkadaşlarla buluşmaya geldik. Bir yemek yedik birlikte. Bir onları bir bakalım, tanıyalım. Kimler neler yapıyorlar ve buraya niçin gelmişler, bir kendilerinden dinleyelim. Merhabalar, İsmail Gökgöz ben. Buraya işte Westminster'da fintech okumaya geldim. Böyle güzel bir arkadaş grubunun üyesi olmak, böyle bir network'e dahil olmak beni çok mutlu ediyor. Teşekkür ederiz. Abi normalde sen biraz daha böyle informal konuşan birisin. Çok formal olmadı mı? Olmuş abi. Ne bileyim işte bu. Kamerayla olunca böyle oluyor. Bir formalleştin, bir an Evet, bir formale formal. Ensar. Merhaba. Arkadaşlar merhaba. Kanalınıza hoş geldiniz. Lütfen abone olun, aşağıya yorum bırakın. Bu Çivnik serüveninde herkese güzel bilgiler içeren bir kanal burası. Ben buraya Imperial College London'a geldim. Stratejik pazarlama okumak için. Çok hızlı başladım. Biraz üzgünüm. Ama Niçin genel üzgünsün? Çok hızlı başladım. Çok hızlı başladın. Çok- Ders olarak çok hızlı Evet, başladın değil mi? hiç beklemiyordum. Ben biraz partilerim diyordum, partileyemedim. Merhabalar. Ben Semiha. London School of Economics'te uluslararası görüş ve kamu politikası okuyacağım. Başladık, okuyorum. Çivnik'te olmak aslında buraya attığınız ilk adımdan itibaren bir güven veriyor. Çünkü program ofislerimizin desteğini hissediyorsunuz. İşte bir WhatsApp grubu var. O community'nin bir parçası oluyorsunuz. Aslında yalnızlığınızı da unutturan bir şey oluyor. Daha çok yeni tabii. Belki tekrarlarız bunu. O zaman before after yaparız. Tabii yaparız. Çimlikli olmak nasıl hissettiriyor? Çimlikli olmak gerçekten güven veriyor ama ayrıcalıklı da hissettiriyor. Özellikle hayalini kurduğunuz Oxford, Cambridge, Imperial, LSE, King's College, Westminster hiç fark etmeden bütün kapıları size açıyor. Bu da size çok farklı, çok geniş bir network'ün içine sokmakla birlikte önünüzü açan bir şey. Sonunu çok kötü yaptım ya. Çok güzel başladın. Kafanda bir ana fikir vardı. İstersen yapabilirsin. Ben burayı keserim. Yo, bence burayı kesme, kalsın. Öyle mi kalsın? Aynen. Peki. Sizden alalım İsmail Bey. Abi bu arada hakikaten enteresan yani. Normalde biz daha böyle 30 yaş altını alıyorlardır diye bekliyorduk normalde. Bir an böyle bir... Beni yaş kategorisine koyacaksın. Yok, hayır. Ben 40'a 30 yaş- merdiven dayadım. Uzun süre emek verip yapamadığınız ya da içinizde kalmış hayallerinizi gerçekleştirme fırsatı da veriyor. Ayrıca böyle çok güzel, çok sıcak bir arkadaşlık ortamı sağlıyor. Bu bence prestijden de, gelecek hayallerinden de çok daha değerli. Siz çok sıcak bir ailenin üyesi oluveriyorsunuz. Sanırım en önemli tarafı da bu. Teşekkür ederiz. Burada da benim en çok merak ettiğim konulardan bir tanesi. Elindeki pound'un bana yetmeyeceğiydi. Burada tabii marketlerin oldukça satın alma gücü olarak elverişli olduğunu söylediler. Ufak meblağlarla bile bayağı bir şey alabiliyor musunuz? O yüzden buranın BİM'i diyebileceğimiz bir yere gidiyoruz şimdi. Aldi'ye gidiyoruz. Aldi'deki fiyatlardan hareketle Türkiye'deki fiyatlar versus İngiltere'deki fiyatlar bir kıyaslama yapalım, nasıl bir şey çıkacak acaba? Bir pound'a kruvasan alabiliyorsunuz. Burası da işte bisküvi, çikolata ve onları. Yani genelde işte bir pound'un altına alabiliyorsunuz. Bu mesela 1,5 pound'luk. Yani bunlar bir pound'un altında. Biraz önce çıktım. Şu 2 poşet malzeme aldım. Yani muhtemelen beni böyle yaklaşık bir hafta götürecek yiyecek vardı. 2 gün akşam yemeği, 10 günlük falan da sabah kahvaltısını götürür. Ayrıca biraz daha abur cubur aldım. 8 pound ödedim. Yani dedim acaba bir şeyleri geçirmedim ama hakikaten geçirmiş. Bu şekilde sanki burada yaşayabilecekmişim gibi duruyor. Arkadaşlar onunla çarpmayacaksınız. Onunla çarparsanız çünkü ruh haliniz çok değişebiliyor. Ama onunla çarpmayıp 1 pound'u 1 TL gibi düşünürseniz, ki zaten aslında burası size burs veriyor. Dolayısıyla pound kazanıyorsunuz. Onunla çarpmadığınız zaman her şey çok güzel. Onunla çarpmaya başlayınca biraz canınız sıkılıyor.